Ama gelin size burada da anlatayım. İşte karşınızda Kadın Kilisesi ve Kadın Kilisesi Meydanı. Zürih'te en sevdiğim alanlardan bir tanesidir. Hemen karşıda keyifli, güzel bir kahve alıp meydanda güneşin altında oturup şu an İsviçrelilerin yaptığı gibi günün tadını çıkarabilirsiniz. Fraumüstür Kilisesi'nin efsanesi 2 tane prenses kız kardeşe dayanıyor aslında. Tarih sayfalarında Deli Şarman olarak bilinen Kral Şarman'ı biliyorsunuz. Onun bir oğlu var, Kral Ludwig. Şarman öldükten sonra başa geçiyor. Ludwig'in de 2 tane kızı var. 2 kızı kendilerini Tanrı yoluna adamış kızlar. Çok fazla ibadet eden insanlar. Çok böyle prenseslikle, yönetimle falan ilgileri olmayan kızlar. Bir gün Zürih azizlerinden bir tanesinin mezarında dua etmek için babalarından izin alıyorlar ve yanlarında dadılarıyla birlikte gece vakti bu bölgeye gelerek dua etmek için yola çıkıyorlar. Elbette o dönemlerde bu bölgeler ormanlık bir alanmış arkadaşlar. Buraya doğru yola çıkarlarken ormanda karşılarına bir anda devasa boyutta bir geyik çıkıyor. Bu geyiğin özel olan kısmı sadece boyutu değil, aynı zamanda boynuzlarının altın renginde parlaması ve daha da önemlisi boynuzlarının arasında güneş gibi bir ışık hüzmesinin var olması. Geyik durup bu kızlara bakıyor. Kızlar tabii önce çok korkuyorlar, çok şaşırıyorlar. Sonra yürümeye başlıyor. Bir süre sonra durup tekrar kızlara bakıyor. Yani kızların kendisini takip etmesini istiyor. Kızlar da yanlarında dadılarıyla birlikte geyiği takip ediyorlar ve geyik şu anda tam bu kilisenin olduğu noktaya geldiğinde bir anda gözden kayboluyor. Kızlar elbette koşa koşa bunu kral babalarına anlatıyorlar. Başlarından geçen her şeyi anlatıyorlar. Babaları bunu derhal Kutsal Roma İmparatorluğu'na bildiriyor. Roma'dan gelen izin üzerine buraya bir kilise yapılmasını emrediyor. Ama elbette dediğim gibi Şarman'ın oğlu bunu talep ediyor ve bu kutsal geyiği görenler de Şarman'ın torunları olunca babalarının talebi üzerine Kutsal Roma'nın kabul etmek zorunda kaldığı bir şey ortaya çıkıyor. O da kilisenin yönetiminin kızlara bırakılması. Hristiyanlık tarihinde ilk kez karşılaştığımız bir olaydır bu arkadaşlar. Aristokrat bir aileden gelen kızların, yani aristokrat kadınların yönetimindeki ilk ve tek kilise Fraumüstür Kilisesi'dir. Manastırın yönetimi bu 2 prensese devredildikten sonra elbette etrafta var olan bütün aristokrat ailelerinin kızları da buraya manastıra öğrenci olarak ya da rahip olarak gelmeye başlıyor. Bu durumda kilisenin bir süre sonra politik anlamda son derece güçlü kozlar elinde bulundurmasına sebep oluyor. Şimdi size bütün bu tarihçenin işlendiği duvarları göstereceğim. İlk yapıldığı tarihten itibaren aynı şekliyle korunmakta. Hadi gelin. Bu 2 prenses genç kızımız etraflarına topladıkları aristokrat ailelerinin kızları sayesinde politik anlamda son derece büyük bir güç elde etmişler. Etrafta vali ya da belediye başkanı seçileceği zaman dahi kızlara sorulur olmuş. Yeni para basılacağı zaman bile öncelikli olarak bu manastırdan fikir alınır olmuş. Bu durum reform hareketleri başlayıncaya kadar devam etmiş. Reform hareketleri başlayınca ise manastır dağıtılmış. Kilise yönetimini ilk olarak büyük kız Hildegard devralmış. Ancak o vefat ettikten sonra yerine küçük kız kardeşi Berta geçmiş. Berta'nın vefatından sonra da yine aristokrat kadınlar arasında yönetim birbiri ardı sıra devralınmış. Hemen yanımda gördüğünüz bu anıt blok ise Hildegard ve Berta'nın anıtına yapılmış bir tür anıt mezar diyebiliriz. Mezarlarının tam olarak nerede olduğu bilinmemekle birlikte kilisenin içinde bir yerde olduğu kabul görülüyor, varsayılıyor. Fraumüstür Kilisesi'nin girişi kişi başı 5 frank arkadaşlar. Fraumüstür Kilisesi'nin içini de görmenizi gerçekten tavsiye ederim. Giriş kişi başı 5 frank ve her gün saat 17'ye kadar açık.
Kilisenin içerisinde dünya ünlü vitray sanatçısı Marc Chagall'ın vitray eserleri var. Chagall pencereleri 5 farklı kompozisyonda yapmış. Bu pencereler 1970 yılında yapılmış. En soldaki birinci pencere İlyas Peygamber, mavi pencere Yakup Peygamber, ortadaki yeşil pencere İsa Peygamber, sağ taraftaki onun yanındaki sarı pencere Davut Peygamber ve en sağdaki pencere ise Hazreti Musa Peygamber'in hayatından kesitler anlatmakta. Aslında her ne kadar Chagall pencereleri 5 farklı kompozisyon olarak bilinse de aslında Marc Chagall bu kiliseyi 10 yıl sonra ziyaret ettiğinde bir pencere daha yapmış. Yani 5 değil, aslında 6 pencere var. Şimdi size onu da göstereyim. Kiliseden çıkacağınız zaman hemen sol duvarda tavana yakın bölümde Marc Chagall'ın en son eklediği pencereyi, gül penceresini görüyorsunuz. Gül penceresinin hemen altındaki çalışma ise 13. yüzyıldan kalma bir eser. Burada Prenses Hildegard'ın, yani kiliseyi yöneten ilk prensesin hayatından kesitleri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kadın kilisesi de hemen Zürih'in merkezinde, Altstadt'ın hemen girişinde. O yüzden yolunuz Zürih'e düşerse mutlaka buraya da uğrayın. Kilisenin hemen yanında gördüğünüz bu güzel bina ise manastırın bir devamı. Kilise hem yapıldığında hem de işler haldeyken manastır yöneticileri, yani rahibeler burada kalıyormuş. Onların yatakhanesiymiş. Şimdi devam ediyoruz. Videonun arasına giriyorum ama eğer İsviçre'ye benim gibi Şubat'ta gelecek olursanız lütfen, Avrupa klişesidir ama güneşi kaçırmayın. Çok önemliymiş. Anadolu şehrinde yaşayanlar alışıktır, bunu bilir. Burada da bunu uygulamayı unutmayın. Bayağı üşüdük kilisenin içinde. Hadi devam edelim videoya. Kadın manastırının hemen önünde bir köprü var. Köprünün girişinde Hans Waldmann heykelini göreceksiniz. Kendisi aslında Habsburg Hanedanlığı'na karşı verilen savaşta bir asker olarak, bir general olarak savaşmış ve halk tarafından da çok sevilmiş bir insan. Bu sebeple İsviçre özgürlüğünü kazandığında da yine halkın baskısı ile İsviçre'nin, daha doğrusu Zürih'in İlk belediye başkanlığını, ilk valiliğini yapmış bir insan. Bu sebeple heykeli burada. Hemen arkada ise Großmünster, yani Büyük Manastır'ı görüyorsunuz. Ama oranın hikayesini detaylı anlatmayacağım çünkü hemen şuraya bir tane link bırakıyorum arkadaşlar. Şurada. Lütfen o linki tıklayarak Büyük Manastır'ın, yani Großmünster'in çok detaylı tarihçesini anlattığım videomu izleyin. Beğenip yorum yapmadan da geçmeyin. Biz yürüyüşe devam ediyoruz. Siz de bu videoyu beğendiniz ve bu video ile ilgili düşüncelerinizi de yorum olarak yazdınız, öyle değil mi? Biz bugün tatlı molası vermek için Mövenpick dondurmacısına geldik. Bellevü'de, yani Zürih'teki opera binasının hemen yanında bulacağınız Mövenpick aslında bir İsviçre markası. Ve burada da 1001 çeşit lezzette Mövenpick dondurması var. Hem çeşitleri hem de fiyatları size göstereyim. Çok güzel görünüyor hepsi. Cheesecake. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok dikkat edin. Yönetmenim, kardeşime de bu arada bu video için ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Görüşürüz.